السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقسمت لبررت إن أحب عباد الله إلا الله الرعاة الشمس والقمر أنهم لا يعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, yeminle söyleyebilirim ki Allah'ın kullarından kendisi için en sevimli olanlar daima güneşi ve ayı namaz vakitleri için gözetleyenlerdir. Kıyamet gününde onlar uzun boyunlar ile bilinirler. Yani bu müezzinler vakitleri bekleyip güneşe bakıp aya bakıp ne zaman olduğu vakit olunca ezan okuyup da onlar Allah katında en sevilen insanlardır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: لَيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلِيَمُّكُمْ قُرَّاءُكُمْ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, size en hayırlılarınız ezan okusun. Yani o ezan okuyan seçilmiş iyi insan olsun diyor. Ve güzel Kur'an okuyanınız imamlık yapsın. Kur'an'ı daha iyi bilen o imamınız olsun diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Men edraka el-ezan fil mescid thumma kharaca lem yahruc li hacetihi ve huve la yuridu raca'a fehu munafikun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim mescitteyken ezan okunmaya başladığı halde bir ihtiyacı olmadan o namaza geri dönmemek üzere mescidi terk ederse o kimse münafıktır. Yani ezan okunuyor, adam camide oturmuş, hiçbir sebep yokken kalkıp gidiyor, ne abdest ne bir şey yok, namazı kılmadan o kimse münafıktır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani başka izahatı da yoktur. Hadi bazen acele oluyor, insanın işi falan oluyor, ezan okunuyor, hemen olabilir imam geç kalacak diye namazını kılıp gitse olur da böyle hiçbir şey yokken namazını yapmadan gitmek onun münafık olduğuna işarettir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن 7 سنين محتسبا كتب الله له براءة من النار. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim sırf Allah rızasını gözeterek 7 yıl ezan okursa Allah ona cehennemden beraat, kurtuluş yazar. Yani onun azim müezzinler şimdi artık Allah affetsin ezan okumaya da üşeniyorlar. Her tarafta birisi okuyor, ötekiler maaşları alıp oturuyorlar. Yani bu hiç olmazsa doğru var, şimdi ezan okunuyor her tarafta, güzel sesli olsun diye okuyorlar şeyde. Müezzin hiç olmazsa o vazifesini yapsın diye camide okusun ezanını. Yani bu Allah'ın rızasına kazanmış olur. Hem cehennemden kurtulmuş ve olmuş olur. Yani Peygamber Efendimiz'in mübarek sözüdür. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة وبإقامته 30 حسنة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim 12 yıl ezan okursa cennet ona vacip olur. Yani cennete muhakkak girer o insan. Ona beraber her gün ona ezan okuması sebebiyle 60 sevap yazılır. Yani o ezan okudu diye bir de cennette 60 sevap yazılır. Bir de her ikamet için de 30 sevap yazılır.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى 5 صلوات إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن أما أصحابه 5 صلوات إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim 5 vakit namaz için iman ile Allah rızasını gözeterek ezan okursa geçmiş günahları bağışlanır. Yani bu da daha maşallah ezanın faziletleri o 5 vakit ezan okununca bütün geçmiş günahları bağışlar Allah Azze ve Celle. Kim de imanı olarak Allah rızasını gözeterek 5 vakit namazda ashabına dedi yani beraber cemaate imamlık ederse yine geçmiş günahları bağışlanır. Yani ne kadar geçmiş günahlar varsa bağışlanır. Zaten daha sonra olacak günahlar da yani kıldıkça bağışlanır Allah'ın izniyle. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن سنة لا يطلب عليه أجرا دعي يوم القيامة وقف على باب الجنة فقيل له اشفع لما شئت. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim hiçbir ücret talep etmeden 1 yıl boyunca ezan okursa kıyamet gününde çağrılır ve cennet kapısında durur. Ona dilediğin kişiye şefaatta bulun denilir. Yani o kadar güzel bir şeydir bu. Müezzinlik yapmak. Başkalarına da fayda olur Allah'ın hikmeti. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men hafazal adan seneten vecebet lehul cennet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim 1 yıl boyunca ezan okursa cennet ona vacip olur. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-mueddin yughfar lehu meda savtihi ve yeşhedü lehu kulle ratbin ve yabis ve şahidü salah yuktab lehu 25 salah ve yukaffer anhu ma beynehuma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki müezzin sesinin ulaştığı yer miktarınca bağışlanır. Onun için dışarıda okununca nereye yetişirse sesi oraya. Tabii mikrofon olmadığı için mikrofonsuz da inşallah mikrofonla da aynı şekilde olsun. Kuru ve yaş her ne varsa ona şahitlik eder. Kuru dediği taş, toprak, ahşap, demir, memir ne varsa onlar bir de yaş ağaçtı, hayvandı, insandı, o canlı olan o da ona şahitlik eder o ezandan dolayı. Kim de cemaatle namaz kılarsa ona 25 namaz sevabı yazılır. Yani cemaatin daha fazileti o da büyüktür. Yani bir insan bir namaz kılıyor, günde 5 vakit namaz kılıyor. Bir vakit kılarsa insan cemaatle 5 günlük sevap kazanmış oluyor. Yani. Sevap yazılır ve ondan 2 namaz arasındaki günahları silinir. Yani o 2 cemaatle kılınan 2 namaz arası günahlar ne varsa onlar da silinir, bağışlanır. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-mueddin yughfar lehu medde savtihi ve ecruhu mislu ecri men salla ma'ahu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki müezzinin sesinin ulaştığı yer miktarınca bağışlanır. Yani o nereye kadar sesi ulaşırsa insanlara da işittirirse ezanının işitip namaz kılanların hepsini kadar sevap alır. Yani bu nereye gidiyor sesi insan ezan okunuyor. Ezanı duyduk. O duyan insanın ecrini de müezzin alır. Ona da eksik olmaz o insanın ecri. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
المؤذن محتسب المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط في دمه إذا مات لم يدود في قبره. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sadece Allah rızasını gözeterek müezzinlik eden kişinin ecri kanı üzerinden sürünen şehit ecri gibidir. Böylesi biri öldüğü zaman mezarında kurtlanmaz. El-muaddinu emlek bil adan vel imam emlek bil ikame. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki müezzin ezan vaktini iyi bilendir. İmam da kâmet vaktini iyi bilendir. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-muaddinun atval nas anakan yevmel kıyame. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki müezzinler kıyamet gününde insanın en uzun boyunlarıdır. Boyunları yani en uzun olan onlardır. Boyun uzun olunca daha heybetli olmuş oluyor. Onun daha kıymetli şey yapıyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-muaddinun emanâ'ul muslimin ala fıtrihim ve suhurihim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki müezzinler Müslümanların namazlarında ve sahurlarında onları vakit bildirmek açısından emindirler. Emaneti gözetenlerdir yani. Çünkü insanlar iftar edeceği vakit tam vaktinde iftar etmesi lazım. Önceden ederse bütün oruç gitmiş olur. Sahur da aynı şekilde geç sahur ezan okursa o vakitte sahurlarda şey olmuş olur. Oruçlarının zedelenmiş olur. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-muadzinûn emnâ'ul muslimîn ala salâtihim ve hâcetihim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki müezzinler Müslümanların namazlarında ve ihtiyaçlarında onları vakti bildirmek açısından emindirler. Yani onlar emanettir vakitler. İnsanlar sırf namaz bakımından da madde insan öğlen mi oldu, akşam mı oldu, ne oldu de bilmez. Ezandan dolayı bilir. Şimdi öğlen okundu, öğlen vakti tamam. İkindin oldu, akşama yaklaştık, akşam oldu, yatsı oldu falan. Onlara da hani sırf namazdan madde insanlar da istifade eder. Allah'a şükür Müslüman ülkede olunca her tarafta ezan sesini duyuyorsun. Ama yani küfür memleketinde olunca dışarıda duymuyoruz Allah'a şükür. Ama Allah'a şükür dergahlarımız, camilerimiz onların içinde olduğumuz için fazla fark etmiyor ama Müslüman muhitte olmayan, tek başına yaşayan Müslümanlar için çok hoş olmuyor yani. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tusavvibna fi şey min salat illa fi salatil fecr. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sabah ezanından başka hiçbir namazın ezanında tesvip yapma. Namaz uykudan hayırlıdır deme. Bu sabah namazında yapmayınca as-salatu hayrun min-nevm. Bu sabah namazındadır. Çünkü o vakit namaz uykudan daha hayırlıdır diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapıyordu. O namazdan sonra salatu selam getirmek sünnettir. Yani emirdir ama bu yeni çıkan selefi melefi ne derler reformistler onlar hepsini kaldırdılar. Bir gün hadise oldu. Onda burada yapalım. Şeyh Baba'nın hatırası olarak Londra'da ilk aldığı camideydi o. Yahudilerin havrasıydı. Onu camiye çevirmişti. Orada müezzin vardı. Şeyden sonra
namazdan sonra de salat selam getir. Başladı es-salatu hayrun mine'n-nevm dedi. Ay mübarek biz bunu demedik. Ya böyle artık insanlar onun için yani bu salat hayrun mine'n-nevm demek şeyindir. Sabah namazına burada da işaret var ki başkaları başka tayfalar, başka mezhepler, 4 mezhepten hariç olanlar bir hayli bir şeyler katıyorlar ama ezanın üstünde. Onlar da caiz değildir. Onları söylemeye gerek yok. Onun için Allah'tan bizde burada yok. Kimse de duymamış onları. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yu'eddin illa mutavaddi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu da çok mühimdir. Ezan ancak abdestli bir şekilde okunur. Abdestsiz okumak yani olur da mekruh yani olmaz. Yani çünkü bu mühim şeydir. O kadar kıymetli bir şey müezzinlik. O kalkıp da abdestsiz okumak güzel olmaz. Sadaka Resulullah fîmâ kâle kâle. Ziyadet ila şerefin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabi kiram. Kullu rah cemî'l enbiya ve murselin kudama şer'an الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في طريقة النقشبندية التالية خاصة إمام طريقة وغوث الخليفة خواجة بهاء الدين محمد ويسير البخاري سيدنا عبد الخالق الجواني مولانا شيخ شرف الله الثاني مولانا شيخ عبد الله فاز الحسين مولانا شيخ محمد ناظم وهذا الحقاني وسائر ساداتنا المستضيفون ومن نحن حضرتهم وحضورهم سيد الحسين حفاظ حسين وحسين فندق والقائد سيدنا أحمد Mustafa جملة من جيش مشارف راشد شهيد شهداء راشد الله تعالى الفاتحة